Selam, nasılsın? Bugün yine ben neler anlatacağım sana bilmiyorsun tabii. Bu parfümler dolayısıyla biraz böyle bir tiktaklıklar, işte bazen daha olgun vibe'da olan kokular, daha toylar vesaire derken senin daha içeriğini bilmediğim ama benim şimdiden heyecanlandığım 3 değişik kadın parfümden bahsediyor olacağız. Sen bence şimdiden desteğinle benim yanımda ol. Ben de izninle başlayayım. Bunun için abone olursan, zilleri açarsan, eşin dostuna söylersen mutlu olurum. Şimdi biliyorsun ki ben makyaj videoları çekiyorum ara ara. Cilt bakımı videoları, çoğunlukla ürünler konuşmayı seviyorum ama parfümler benim kara sevdam. Bunu hiç unutma diyorum. Ve arkana yaslan, beni dinle diyerek ilk parfümle başlıyorum. Şimdi Ylang Ylang Noisy Bee, bu parfümlerden 2 tanesi niş seride, bir tanesi de herkesin ulaşabileceği bir parfüm. Ulaşmak derken bir şeye ulaşamadığımda ben canımı çok sıkmıyorum parfümler anlamında, gidiyorum dekantlarını alıyorum arkadaşlar. Bence siz de böyle yapın. Sonra değiştir kullanırsınız zaten. Ylang Ylang Noisy Bee. Şimdi bir doz alayım mı kendime? Of. Okey. Şimdi bu sarı çiçeklerin benim son zamanda deneyimlediğim en tozlu hissiyat veren ve bence en etkileyici hali. Bunun içinde hem odunsuluk var hem de böyle bir tatlılık var. Şekerlik demiyorum, tatlılık var. Ama bence yormuyor, bıktırmıyor. Özellikle kış ayları için. Kafamda canlanması için bazı içeriklerden bahsedeceğim. Ylang Ylang var. O muhteşem çiçeği ekranlara senin için getireceğim. Portakal çiçeği var. Naif. Vanilya, Yasemin var. Kafanda bir şeyler oluşmaya başlamıştır herhalde. Ama büyük oranda parfümün o yılan yılanın sarılığı üstünden döndüğünü söyleyebilirim. Nasıl bir kadın? Kuyruğu hep dik tutan bir kadın. Yani öyle düştü, ağlıyor yerlerde falan filan. Çok böyle kolay kolay göremeyeceğim bir kadının böyle kendinden güvenli yürürken ederken bile yere bakmayan, direkt insanlara bakan bir kadının parfümü diyebilirim. Bir nesneye benzetmem gerekirse bu kokudaki hisleri, hani böyle altın parçacıklı losyonlar, serumlar, lüks hissiyat veren yoğun kıvamlı böyle makyaj bazları vesaire olur. Tam olarak böyle değerli ve yoğun, o şeyleri hatırlatıyor bana. Bir sonraki ya da belki ondan sonraki parfümlerde bahsedeceğim masumluk, toyluk bunda yok. Bu aksine daha böyle yoğun, volümlü, kıvamlı, sensual dediğimiz böyle duyulara hitap eden, biraz alttan alta da aslında cezbeden bir parfüm diyebilirim. Çok daha açık konuşmam gerekirse böyle tam tatlı diliyle yılanı deliğinden çıkaran kadının parfümü. Belki böyle işte hitabeti çok yüksek, eli kolu durmuyor, böyle öyle mesajlar da veriyor. Hani biraz derler ya, anasının gözü, iş bilir bir kadın. Hani böyle şey düşün, bir emlakçı kadın ama yılların tecrübesi falan. Hani Remax'te artık adı duyulmuş falan, anladın mı? Hadi. Ya da böyle işte bir bankacı ama yatırımda şöyle değerlendirin, böyle değerlendirmek ister misiniz falan. Yatırımlarınız diye konuşuyor. Telefonu mesela konuşuyorsunuz, o istemezse kapatamıyorsunuz gibi. Anlatabiliyorum değil mi? Anlatabiliyorsam bir aşağıya yazarsınız ya da like atarsınız bence bana şimdiden. Bir taraftan da tropik, benim genelde kışın seçtiğim parfümlerde hep o tropik yan oluyor. Sen izliyorsan hatırlayacaksın. Tropik böyle yazı andıran ama bence kışa daha iyi oturan, iddialı ve gurme bile sayabileceğim bir parfüm açıkçası. Akşama, date'e çok çok uygun. Tatlı, baskın olunabilecek durumlara da bence çok iyi giden ve iknanın gerektiği, yönlendirmenin gerektiği şeylerde bence ekstra bir itici gücün bile olabileceğini düşündüğüm bir parfüm. Parfümün bu arada kalıcılığı ve yayılımı oldukça iyi. Ten sıcaklığıyla da birleşince bence baş döndürücü olacak bir parfüm derim ben. Meraklıları kocaman boyunu alamıyorlarsa, almak istiyorlarsa bence dekantlarına bakabilirler. Ben de tamamıyla öyle yapıyorum. Gelelim ikinci parfüme. Bu parfüm için birazcık uzaklara bakmak istiyorum. Biraz böyle triplenmek istiyorum. Çünkü biraz yani bayağı bir ruha dokunuyor aslında. Bahsedeceğim ikinci parfüm Musk Milano Latessa. Ya
Bu aşk zaten. Minik bir boy almıştım ve bitirdim. Hemen yani. Belki bir hafta içinde bitirdim. Bu çok nadir olur bende. Kendi sitesinden, İngilizcesinden çeviriyorum. Bir sahne bizim gözümüzün önüne koyuluyor. Diyor ki randevu için her şey hazırlanmış. İşte etraftaki yumuşak ışıklar, ortamda çalan eski plağın o kesik kesik gelen hışırtılı sesi var ve ortamı okşuyor. Aynı zamanda Fransız stili pencereler böyle terasa açılmış. İşte dışarıda Ağustos böceklerinin böyle o tiz sesi geliyor. Etrafta yaz meltemi var. Sehpanın üstünde böyle toplanmış taze bir demet çiçek var ve bir böyle renk cümbüşü, yani bir ahenk katıyor ortama ve aynı zamanda bir koku veriyor ve sarmalıyor insanı. Şampanya şişesini böyle pık diye açıyorsun. O estetik 2 tane şampanya kadehini dolduruyorsun. O şampanyanın böyle dolu dolu yükselen, gittikçe yükselen kokusu bütün kokulara ek olarak ekleniyor. Sen de koltuğa oturuyorsun, şöyle bir o anın diyeyim tadını çıkarıyorsun. Etrafa bir göz atıyorsun. Tam her şey istediğin gibi, kusursuz, her bir detay düşünülmüş. Gözünü o anın rahatlığıyla bir anlığına kapatıyorsun. Derin bir nefes alıyorsun. Birini bekliyorsun, çok belli. Ve merdivenlerden beklediğin kişinin ayak sesleri yavaş yavaş geliyor. Yüzüne ister istemez böyle bir gülümseme yayılıyor. Ve bu anlar ya keşke hiç bitmese diye aklından geçirirken kapı çalıyor. Karşında beklediğin kişi ve bu parfümü taşıdığını bir düşün. Şimdi bu sitede yer alan tanımlama, ama bu kadın nasıl biri acaba? Biraz senin hayal gücüne de bırakacağım. Koku esasında pudramsı, kremsi ve baştan sona bir iris parfümü. Iris'e çok düşkünüm ben, çok düşkünüm. Çok narin ve çok nadide bir çiçek. Iris dışında bu parfümde şampanya var. Gerçekten şovlu bir içerik. Yılan yılan var, sümbül teber var, meşe yosunu var, sandal var. Bence muhteşem içeriklerin oluşturduğu bir başyapıt. Ben şu an bu yaşımda bunu çok severek kullanıyorum. Nasıl bir bu sahneden çıkan, fırlayan kadın nasıl bir kadın acaba? Biraz olgun, 30 yaş üstü olduğunu düşünüyorum. Belki biraz durağan, sade, bir şeyleri görmüş, geçirmiş, böyle tatlı acı bir şeyler yaşamış. Ancak hala o pudralı yanını düşünün parfümün. Hala masumiyetiyle ve bağlı olduğu değerlerle bir şekilde ayakta kalabilmiş bir kadının parfümü. Soğuk böyle rüzgarlı havalara, bence o uçuş böyle rüzgarın seni bile sürüklediği havalara muhteşem yakışıyor. Parfümün kalıcılığı oldukça iyi, yayılımı orta diyebilirim. 30 yaş üstü benim herkese tavsiyem. Yani buna şey demeyeceğim. Hani date parfümü, şu parfüm, bu parfümü demeyeceğim, ama kokladığında onun yerinin ve zamanının geldiğini, bir yanının ona ait olduğunu göreceksin derim ben. Bu seçimimle seni biraz şaşırtacağım galiba. Çünkü Tommy Girl'den bahsediyorum. Fiyatlarının çok daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Belki diyeceksin ki Arzu, yani durdun o kadar parfümün içinden Tommy Girl'ü mü seçtin? Ya çünkü hikayesi var, sana anlatacağım şimdi. Kendi hikayemden paylaşacağım. Parfüm çiçeksi, büyük oranda çiçeksi, meyvemsi bir kompozisyon, hafif sportif bir havası da var diyebilirim. Yasemin, manolya, zambak, işte hanımeli, kamelya, limon, greyfurt, mandalin, çiçekler, meyvemsilik, genç, fresh bir havası var parfümün. Şimdi hikayesi beni şu zamanlara götürüyor. Bu parfümle ilk tanıştığım zamana. 2009 yılındayız. Ben 21 yaşındayım. İngiltere'deyim. Biraz böyle, ya 21 yaşındayım ya, anladın mı? Bir tık ürkeyim. Biraz toyum. İngilizcem iyi, aslında kendime güveniyorum. Şöyle görünüyorum. O fotoğrafımı bulabilirsem paylaşacağım. Bakışlarında o hafif utangaçlık, ama azıcık da böyle bilmişlik var yani, hani. Ben de bir şeyler yapıyorum bu hayatta modundayım. O zamanlar böyle her yeri gezmeyi, görmeyi, anlamayı çalışıyorum. Hevesliyim. Ayağımda hep bir spor ayakkabı. Bir keşfetme modunda. Tam o ara Jamaikalı bir kadının evinde kalıyorum.
Böyle bir, yani o konu neyse, konuşmak da istemiyorum. Yan odamda da böyle farklı odalarda farklı kişiler var. Arabistan'dan bir çocuk var. Böyle bir tiktak, bir flörtöz gibi, bir anlayamadım, bir yokladı falan da, yani yemezler yani. Hani öyle bir dünya yok. Müthiş bir şey sıkıyor çocuk. Yani bu Arap çocuk ne sıkıyor yani? Dil okuluna gidiyoruz bu arada. Dil okulunda estiriyor, orada burada estiriyor. 21 yaşındayım ve o parfümden etkilendim yani, ve bir erkeğin o parfümü taşımasından etkilendim. Bu ne ya diye gittim artık bir gün. Dedi ki ben kadın parfümü kullanıyorum. O da Tommy Girl dedi. Bizim tanışmamız, yani parfümle tanışmam benim öyle. Koku o kadar genç ve zaman zaman taze, toy ki, o beyaz çiçeklerin havasından dolayı. Yalnız bir o kadar da insanı pozitife çeken, yükselten de bir yanı var. Çünkü mandalin, işte limon, greyfurt, fresh içeriklerdir. Her yere o hafifliğiyle, sakinliğiyle ve azıcık o saflığıyla sarıyor diyebilirim. Gündüz, bahar, yaz bence zamansız, yaşsız. Ben bu kokuyu 15 yaşında da kullanırım açıkçası. Yani bir koku diyebilirim. Fragrantica'daki çoğu kişi bu koku için sportif ve feminen demiş. Kesinlikle katılıyorum. Şekerli, bıktırıcı bir koku değil. Kimin kokusu olabilir? Şöyle bir arkadaşım dedi ki, benim öğrencilerim de, lisedeki öğrencilerimin çoğu bunu kullanıyor bir tane özel okulda. Gerçekten öyledir, inanırım. Ama dedim ki yaşsız bir koku, taze bir hissiyat veren koku. Böyle hani spor ayakkabı, her yere böyle maceracı, keşifçi, spor ayakkabıyla giden eden tatlı kadınlar vardı ya, gerçi fark etmez yani, unisex de diyebiliriz bunun için. Onlara da bence hitap edebilecek bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Ya mutlu bir parfüm ya. Yani tasasız, mutlu, kafa rahatlığında kullanabilecek bir parfüm diyebilirim. Ve dediğim gibi fiyatları da boyunardı. 300 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Yani bir, tabii ki koklayın, hissedin, o gün onunla geçirin. Sonra bakabilirsiniz. Instagram'dan da bazen böyle diyorum ki ne düşünüyorsunuz? İnsanlar bana çılgıncasına yazıyorlar. Sen benim Instagram'ımda yoksan sen de orada olmalısın. Seni oraya da davet ediyorum ki kitlemiz büyüsün. Bu da beni kesinlikle çok motive eder. Beni motive eden başka şeylerden biri de like atman, zilleri açman, abone olman. Umarım bugün videom sayesinde biraz farklı yerlere, farklı hayallere dalabildin. Senle ben başka bir videoda, başka bir macerada görüşürüz. Kendine iyi bak.